Bakın arkadaşlar, müthiş bir yer burası. Resmen ayna gibi ya. Gökyüzünün üstündeymişiz gibi bir his uyandırıyor göl. Bazı hayvanları burada görebilirsiniz. Örnek veriyorum, boz ayı. Çok güzel. Uzun zamandır bu kadar güzel bir akar görmemiştim. Yağmur başladı arkadaşlar. Suyun güzelliğine bakın. Akşam 6'dan sonra ateş yakılabiliyor ama gündüz ateş yakmaya asla müsaade etmiyorlar. Herkese merhaba değerli dostlarım. Umarım keyifler yerindedir. Çok güzel bir yere geldik. Yedigöller'deyiz. Bolu'ya geldik bugün. İsminden de anlaşılacağı gibi 7 tane gölü gezeceğiz. Bir tane de şelale varmış bu milli parkın içinde. Kamp alanları var, restoran var. Bunlarla ilgili fiyatları da alacağım sizler için. Tüm detaylara yer vereceğiz. Hadi başlayalım. Yedigöller'de tek başınıza yürümek isteseniz bile giriş ücreti 60 lira. Öğrencilerden 30 lira alıyorlar sadece. Ama milli parkın dışında aracınızı park edebileceğiniz herhangi bir geniş alan yok. Zaten arabada en az 3 kişiyseniz arabayla girmeniz daha mantıklı olur. Çünkü 180 lira bir otomobilin girmesi içeriye. HGS'li otomatik olarak çekiyorlar. Herhangi bir vezne yok bununla ilgili. Araç ile 180 lira, bisiklet ile giriş ise 60 lira. Sıra var burada. Aşağıya doğru gideceğiz. Yani Bolu biraz daha serindir diye düşündük ama çok serin değil mi hayatım? Yok aşkım Güzel. değil. Ama şuraya dikkat et. Direkt ormanın içindeyiz. Binlerce yıl önce bu bölgede meydana gelen heyelanlar bu derin vadileri oluşturuyor. Kar sularında birikmesiyle zamanla birbiriyle bağlantısı olan ve birbirini besleyen bu 7 adet gölü ortaya çıkarıyor. 1965 yılında ise milli park olarak koruma altına alınıyor. Şimdi hemen yukarıdan bağlanıyoruz. Araçların bıraktığı yer orası. Buradan aşağı indiğiniz zaman İncegöl'le Sazlıgöl'ü görüyorsunuz ilk önce. Şurada bungalovlar falan var. Bungalovlarla ilgili bilgiyi de alacağım ben. Evet, ilk gölümüz İncegöl. Her gölün başına bilgiyi koymuşlar. Yaklaşık 1 dönümlük bir alana yayılmış ve çok da derin olmayan, 2 metre derinliği olan bir göl. Sazlıgöl'e doğru giden bir ok var. Hemen burası da evet İncegöl arkadaşlar, bakın. Yine yapraklarla kaplanmış bir durumda. Minik bir göl, bu kadar. Hemen şurada bitiyor, son buluyor. Dar bir yapısı var. Bu yüzden ismini de bu şekilde koymuşlar muhtemelen. Hemen böyle bağlantılar var. Bakın diğer göllerle aralarında bu şekilde küçük dere bağlantıları var. Birbirlerini besliyor aslında buradaki sular. Hemen bu uzun gölün kuyruğunu oluşturuyor. Bakın kanlıca mantarı arkadaşlar. Yedigöller'de bol bol mantar bulabilirsiniz, mantar çeşitleri. Bakın gölün üstü yapraklarla kapanmış, yemyeşil. Şimdi şu yoldan geldik arkadaşlar, U yapıyoruz. Hemen gölün önünden tekrar buradan devam edeceğiz diğer göllere doğru. Burada doğu kayını varmış. Oldukça yüksek. Bu ağaçlar 50-60 metreye kadar çıkabiliyor. Şu an yaklaşık 30 metrelik bir ağaç. Evet, bu alanda kamp kurmak yasak. Bazı göllerin başında kamp kurma alanları var. Onlarla ilgili fiyat bilgisini de alacağım. Yani yaz kış burada kamp kurabiliyorsunuz. Güzel yakalamışsın ha. Evet. İleride Sazlıgöl var arkadaşlar. Sazlıgöl'e doğru yürüyelim. Bu yürüyüşümüze de eşlik edin. Oldukça serin ama rahatsız etmiyor. Yürüyüş yaptığınız sürece kendinizi sıcak tutabilirsiniz. O yüzden kalın kalın giyinip gelmeyin buraya. İnceltebileceğiniz bir üstünüz olsun yavaş yavaş. Sazlıgöl'le ilgili bilgiyi de vereyim. Burası Sazlıgöl arkadaşlar, yaklaşık 5 dönümlük bir alana yayılmış. Fakat bu gördüğümüz alan yaklaşık 1 dönümlük bir alan anca eder. Yani muhtemelen ormanın içine doğru ilerleyen bir yapısı var. 3 metre derinliği var. Çok derin değil burası da. Farklı cephelerde yer alıyor göller. Şimdi sırayla yavaş yavaş gezeceğiz hepsini. Fotoğraf çektirmeniz için göllerin kenarına teraslar yapmışlar bu şekilde. Misafirlerin biraz daha rahat etmesi için. Hemen burada bakın bazı uyarılar var. Bunları okuyun. Ormanda ses yürüme seninle karşılaşmayı hiç istemem. Çok güzel yollar. Hemen böyle yol kenarı. İstanbul'dan gelecek misafirler için Bolu'ya gelmeniz, hani kendi aracınızda evet yaklaşık bir 2,5-3 saat sürer. Fakat Bolu merkezden
Yedi göllerin bulunduğu park alanına gelmeniz de yaklaşık 40 dakika falan sürüyor. Hiç mola vermezseniz İstanbul'dan buraya hafta sonu sabah 3 saatte gelirsiniz. Böyle bir fırsatınız var İstanbullular. Çok güzel değil mi arkadaşlar? Bakın. Evet, gölün kenarından hemen kamp alanına çıktık. Burada detaylı bilgiyi vermek istiyorum size. İsterseniz gölün kenarından değil de işte yolu takip ederek de gelebilirsiniz. Bakın burada böyle işte köprülü normal yollar yapmışlar. Üst tarafta aynı zamanda araç yolu var. Şurası Nazlıgöl'ün kamp alanı. Koşulları yazmışlar. Ateşli piknik, mangal, semaver, ocak, piknik tüpü yakmak yasak. Akşam 6'dan sonra ateş yakılabiliyor ama gündüz ateş yakmaya asla müsaade etmiyorlar. Yazın bununla ilgili bir risk olur çünkü sıcak havalarda. Oldukça çadır sayısı da fazla. Ekim ayının ortalarında olmamıza rağmen oldukça rağbet gören bir yer muhtemelen. Bütün çadırlar göle bakabiliyor burada. Ufak bir göl değil. Burayla ilgili bilgi almak isterseniz telefonu arayabilirsiniz. Büyük göllerden biri. Tabii buradaki en büyük göl Büyük Göl. Evet, sonunda çöp buldum. Elimde gezdiriyorum bunları ya. Herkes de husky. Bu çadırlar şeye ait, işletmeye ait bu çadırlar. Çünkü hepsi aynı tek tip çadırlar. Fresh and Black, güneş ışığını yalıtan, içi yazında serin tutan çadırlardan bunlar. Nazlıgöl'ün şöyle geniş bir toplanma kamp alanı var. İleride tuvaletler var arkadaşlar. Tuvaletlerden çok temiz bir performans beklemeyin. Onu başta söyleyeyim. Hazırlıklı gelin. Evet, avlanmak yasaktır uyarıları. Bakın burası bile hemen gölün diğer ucuna bakan bir yer. Turkuaz renginde resmen ya. Hiç bu kadar turkuaz su görmemiştim daha önce. Yağmur başladı arkadaşlar. Suyun güzelliğine bakın. Buradan Gülen Kayalar, Dilek Çeşmesi ve şelaleye doğru gidiyoruz. Bak, kış aylarında fareler yılanları, yaz aylarında yılanlar fareleri yiyerek birbirlerinin sayılarını dengede tutarken toprağı havalandırır ve bazı hastalıkların yayılmasına engeller. Birbirlerini yiyor. Tilkiler de karga popülasyonunu dengede tutuyormuş. Şimdi burada yol ikiye ayrılıyor. Sağda Gülen Kayalar, solda Dilek Çeşmesi ve şelale. Gülen Kayalar dediği ne ya? Evet, Gülen Kayalara doğru yürüyoruz. Ondan sonra şelaleye ve diğer göle doğru gidelim. Müthiş bir yol yapmışlar böyle patika. Ahşap gergilerle desteklemişler yol kaymasın diye. Oldukça korunaklı ve bakımlı bir milli park Yedigöller. Gerçekten tertemiz, güvenlik ağı güzel, çok güzel. Batı Karadeniz'in ormanları gerçekten farklı bir yeşile, toprağa sahip. Havası bile diri tutuyor insanı, serin bir havası var. Yedigöller'de internet çok yok arkadaşlar, bilginiz olsun. Hazırlıklı gelin ona göre. Telefonunuzun şarjı hızlı tükenebilir. Bakın her yerden su fışkırıyor. Her yerden. Bunlar işte gölün beslediği yataklar hep. Bu arkandaki Gülen Kaya herhalde. Yani buradan şelaleye indi. Biz Gülen Kaya görmedik ama anlamadım ki. Bakın porsuk ağacı. Devasa bir ağaç. Çok güzel. Çok güzel. Sarılacağım. Yukarıda yol ikiye ayrılmıştı hatırlarsanız. Bir taraf şelaleye, bir taraf Gülen Kayalara gidiyordu. Ne tarafa giderseniz gidin ortada yol buluşuyor zaten. Şelalenin olduğu alan. Yürüyüşümüze o tarafa doğru devam ediyoruz. Şelalenin olduğu yere geldik arkadaşlar. Bakın Yedigöller'in ne kadar geniş bir alana yayıldığını ve bu alan içinde birçok şeyin olduğunu görebilirsiniz. Çok güzel. Uzun zamandır bu kadar
Güzel bir akar görmemiştim. Bakar mısınız şu suyun aldığı yolun güzelliğine? Her yere böyle kollar ayrılmış arkadaşlar. Yani şu arka tarafta bir tane bank var suyun içinde. Tabii eskimiş artık o. Diğer göl uzaktan göründü. Bu hangi göl bilmiyorum. Yani burası gerçekten Türkiye'nin belki en güzel tabiat parklarından biri. Buradaki göle kadar araçlar gelebiliyor demek ki. Yapılan bir araç yolu var. Buradaki kamp alanı büyük olduğu için büyük kadınlar tuvaleti ve erkekler tuvaleti var. Bakın arkadaşlar, müthiş bir yer burası. Resmen ayna gibi ya. Gökyüzünün üstündeymişiz gibi bir his uyandırıyor göl. Gölün ismi ne? Büyük Göl değil mi? Yaşa, sağ olasın. Büyük Göl burası. Hemen bakın etrafındaki şöyle bankları işgal etmişler. Yani şöyle inelim aşağıya doğru. Suyun rengi resmen gökyüzünün aynası gibi bir efekt vermiş. Bakar mısınız? Şu güzelliğe bakar mısınız? Wow, çok güzel ya. Müthiş bir yer burası. Buradaki manzara müthiş. Su tertemiz. Buz gibi, buz gibi. Yemeğinizi, çayınızı, çorbanızı alıp gelebilirsiniz. Bakın ileriye, yapraklara bakın gölün üstüne. Şuraya bakın arkadaşlar. Ne kadar simetrik göstermiş göl değil mi? Ormanı, ağaçlara, gökyüzüne. Şöyle aynısından bir tane daha var gibi. Şu renklerin güzelliğine bakın. Resmen ormandan bir tane daha var. Gökyüzünün ve ormanın aynası olmuş. Suyun rengi o kadar farklı ki ağaçlar nedeniyle ve gökyüzü nedeniyle. Tabii suyun yapısı da önemli. Su tertemiz zaten. Pırıl pırıl. Bakın karşı iskeleden, karşı taraftan çekmiştim bu tarafı. Şöyle görebilirsiniz. Bu büyük gölün devamı arkadaşlar. Bakın. Şöyle yine. Büyük Göl'den çıktık. Hemen karşısında otoparkın içinden ilerlediğiniz zaman bir tane daha göl var. Evet, burası derin gölmüş arkadaşlar. Muhtemelen en derin göl burası. Şelale yolunu geçtikten sonra Büyük Göl ve Derin Göl'le karşılaşıyorsunuz. Ben Büyük Göl'den çok etkilendim ama Derin Göl de bir güzelmiş. Bu Derin Göl'ün konumu itibariyle yapraklar biraz daha iyi kapatmış bu gölü. Güzel görünüyor. İleride ördekler falan var, yüzüyor. Hemen hemen her gölün içinde bir kamp alanı var kenarında. Dolayısıyla araçlarla ulaşım olmak durumunda, kamp malzemelerini taşımak için, misafirlerin biraz daha rahat etmesi için. Ama ben olsam tabii kamp alanı yapmazdım buralara. Araç yolu da yapmazdım. Derin Göl'ün de kenarları, turma kısımları falan güzelmiş. Böyle çevresi, daha böyle bir güneş gören açık bir yer. Tuvaletlerde sıra bekliyorsunuz biraz arkadaşlar. Şimdi burada bir Habitat restoranı var.
Bungalov evler, restoran, kafesi, her şeyi var. Menüsü şu şekilde ama menü fiyatları yazıyor mu tabii onu bilmiyorum. Evet, fiyatlar yok ama neler olduğunu şöyle bir görün istiyorum. Evet, restorana doğru çıkalım. Restoranı da gösterelim şimdi. Yedigöller'e gelip de restorana gelmemek olmaz. Hemen büyük gölün arkasında. Restoran. Biraz yüksekte kalan bir alan. Şöyle, pardon. İçerisi küçük. Evet, burada bir kuyruk var. Çay kuyruğu muhtemelen. Menüyü bir görelim. Menüyü açmıyor. İnternet çok zayıf. Yazılı basımı da yapmamışlar herhalde menüyü. O yüzden fiyatları öğrenemedim. Geri iniyoruz. Tutmadı. Bizi açmadı. Evet, Seringöl'e yaklaştık. Burası da güzelmiş ya. Her gölün kendine ait bir güzelliği var. Manzara eşiği var. Dokusu var. Bolca fotoğraf ve görüntü alabilirsiniz. Yeni öğrendim, bu bölgeye mantar cenneti de deniliyormuş. Oldukça çeşit mantarı bulabiliyorsunuz. 1965 yılında filan burası milli park olmuş. Daha öncesinde genellikle çiftçilerin geldiği bir ormanmış. Fotoğrafçıların, kuş gözlemcilerinin ve mantar toplayıcılarının sıkça uğradığı bir bölgeymiş. Ama milli park olduktan sonra tabii bu özellikler yavaş yavaş biraz kayboluyor. Neticede buradan bir gelir kaynağı elde ediliyor ve sirkülasyon çok olduğu için de bu gibi aktiviteleri yapmak biraz daha geri planda kalıyor. Küçücük bir göl Seringöl. Tabii en küçük göl değil. Yaklaşık 1750 metrekare, 2,5 metre gibi bir de derinliği var. Evet, şöyle mekanın içini göstereyim size arkadaşlar. Bakın buralara böyle güzel güzel şeyler yazmışlar. Seni seviyorum, özledim. Burada bakın Habitat Müzesi var. Şöyle bazı hayvanları burada görebilirsiniz. Örnek veriyorum, boz ayı, susamuru, kurt. Bakın şu susamuru. Merhaba samur. Çok tatlısınız. İşte burada kurt var, bakın ne kadar güzel. Evet, bu hayvanlara dokunmuyoruz. Burada ormanın dokusunu ve Yedigöller'in şöyle bir krokisini yapmışlar, 3 boyutlu. Kuş bakışı nereleri gezebileceğinizi göstermişler. Burada ormanda yer alan canlıları böyle görebilirsiniz. Bakın kaya kartalı var, karşıda birkaç çeşit. Burada işte vaşak var, Anadolu vaşağı, yeşilbaş, ördek, karaca var burada, dişi bir karaca görüyoruz. Yine bir kızıl geyik. Çok güzel ya. İnsan dokunmak, sevmek istiyor ama dokunamıyoruz ne yazık ki. Burada da bir kızıl geyik var. Bakar mısınız arkadaşlar boynuzların büyüklüğüne? Ve yine bir boz ayı. Buradaki boz ayı biraz daha büyükmüş. Güzel bir kafe yapmışlar. Burada bar alanları var. Oturabilirsiniz. Şöyle yeşilliklere karşı. Her yeri, buraya da siz de böyle bir kağıt sıkıştırabilirsiniz. Aragorn değilim ama buradan da bir yol gezer geçti. Ceren adam. İki tane Americano söyledik. Fiyatlar bunlar arkadaşlar. Şuradan göz gezdirin lütfen. Evet, kahvelerimizi aldık. Mutluyuz. Bugün içtik bayağı. Burası da Kurugöl arkadaşlar. Şöyle 500 metrekarelik, yarım dönümlük bir alan içinde ama göl kalmamış. Yakın olanlar Yedigöller'i muhakkak gelip görsün. Harikaydı. Ben çok eğlendim. Çok güzeldi. Çok keyifliydi. Yaprakları çok güzel. Yapraklar mı güzel sadece? Göller güzel değil mi? Göller güzel de yapraklar çok güzel. Güzel. Hepinizi çok seviyoruz. Haftaya görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bay bay.